Merhaba, hoş geldiniz. 2 gündür İstanbul'da yaz gibi bir hava vardı. Hem biraz işlerim yoğundu hem de havanın güzelliğinden faydalandım ve 2 gündür tarih veremedim. Sizleri çok özledim, umarım siz de beni özlemişsinizdir. Ama bugün muhteşem bir tarifle dönüyorum. Hem sabah kahvaltılarınızda hem de akşam yemeğinizde yiyebileceğiniz, misafirlerinize de ikram edebileceğiniz harika bir patatesli, kaşarlı tavada yapılan kolay ekmek. Tarifimi sonuna kadar izlerseniz o kadar kolay yapılıyor ki siz de çok basit bir şekilde bunu evlerinizde uygulayabileceksiniz. Hatta hiç yemek yapmamış kişiler bile bunu kolaylıkla yapabilecekler. Mottomuz neydi? Yemek yapamayan hiç kimse kalmayacak arkadaşlar. Çoluk çocuğun yapabileceği tarifler veriyorum. Önemli olan burada tekniği uygulayabilmek, kolay yöntemleri sonuna kadar videoyu izlerseniz kolay yöntemleri öğrenip bunları evde uygulayabilmek. Ondan sonrası o kadar kolay ki inanın hiçbir ahçı, hiçbir mutfak şefi, hiçbir ev hanımı ilk başta annesinin karnından doğduğunda muhteşem yemekler yapmıyordu. Herkes deneye yanıla doğru teknikleri öğrenerek mükemmel yemeklere ulaşıyorlar. Lafı çok daha fazla uzatmadan buyurun geçelim yemeğimizin yapılışına. O yumuşacık pofuduk dokusuyla bayılacağınız güzel ekmeğimizi yapalım. Hadi buyurun. Evet arkadaşlar, 1 yemek kaşığı toz şekerimiz var. 1 paket 10 gram kadar da kuru mayamız var. Instant maya, kolay maya. 1 su bardağı 200 mililitre kadar ılık sütümüz var. Sütümüz ılık olmalı, el yakmayacak kadar. Parmağımızı soktuğumuz zaman ısıyı hissetmeliyiz ama asla elimizi yakmamalı. Aksi takdirde mayalar canlı organizma olduğu için bu sıcak süt mayayı öldürecektir ve aktive olmasına izin vermeyecektir. Ilık olması gerekiyor. Soğuk süt de aktive etmez. Dolayısıyla 25-30 santigrat derece doğru ısılarda ılık olması lazım. Bunu da elimizi yanmaması olarak ölçebiliriz. Birkaç saniye içerisinde tutuyoruz ve elimiz yanmıyor. Şimdi şekeri, mayayı güzelce eritiyorum. Eridikten sonra diğer malzemelerimi katmaya başlayacağım. Instant maya adı üstünde kolay maya, daha kolay aktive olan, beklemeye gerek kalmayan. Yaş mayalarda sütü koyduğumuz zaman biraz onu bekletmemiz, dinlendirmemiz, aktive etmemiz gerekiyor. Fakat instant mayada böyle bir durum söz konusu değil. Şöyle hafif erittikten sonra yeteri kıvama gelmiş oluyor. 1 bardakta ılık suyum var. Suyumu da ilave ettim. Güzelce karıştırdım. 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağım var. Sıvı yağımı ilave ediyorum. Klasik mayalı hamur hazırlıyoruz şimdi. Burada benim 4 su bardağı kadar elediğim unum var. Eleyerek koymakta fayda var. Çünkü elediğimizde özellikle de kek, poğaça, ekmek gibi şeylerde daha güzel kabarıyor, daha güzel verim alabiliyoruz. Tabii ki unu da her zaman kontrollü olarak ilave etmekte fayda var. Markasını bilseniz de hep aynı markayı kullansanız bile onun hasatında bile farklılık yapabiliyor. O yüzden yumuşak, biraz cıvık bir hamur elde edeceğiz. Bu kıvama dikkat ederek yavaş yavaş unumuzu ilave edeceğiz. Ben tam olarak açıklama kısmına koyduğum unu size söyleyeceğim. Ama yine de sizin kontrollü olarak ilave edip kendi ununuza göre davranmanız gerekli. Tabii ki kıvamına dikkat edin. Bu kıvamı yakalayabilecek şekilde siz de dikkatli bir şekilde ununuzu ilave edin. 1 tatlı kaşığı tuzumu bu aşamada ilave ediyorum. Güzelce yoğuracağım. Toparlanmaya başladı gibi. Bu saatten sonra artık fazla un ilavesi yapmayacağım. Çünkü hamurum sertleşir. Ben elimi temizledikten sonra yapışması geçmiş olacak. Şimdi hamurumu toparlayacağım yavaş yavaş.
Biraz daha un ilave edeceğim. Sonra elimi yağlayacağım. Çok fazla un ilave etmeden, hamuru sertleştirmeden yapışmasını engellemek için de yağ kullanarak çözeceğim. Hamurumu toparladım. Birazcık şöyle tezgahımda güzelce yoğuracağım ve mayalanması için bir yarım saat kadar dinlendireceğim. Gördüğünüz gibi hafif yapışıyor. Biraz cıvık bir hamur. Çok fazla sertleştirmememiz lazım. Yapışsa bile elinizi yağlayıp da müdahale edin hamura ve fazla un ilavesi yapıp sertleştirmeyelim. Hamurumu kasemin içerisine aldım. Üzerine bir jelatinle kaplayacağım. En az yarım saat. Vaktiniz varsa bir saat dinlendireceğiz. Bir adet patatesimi güzelce soydum. Yıkadım. Bunları şimdi orta irilikte kesip küçük bir süt tanemi alacağım ve onunla hafif kaynatacağım ve yumuşamasını sağlayacağım patateslerimin. Bu verdiğim ölçülerde bir adet, iri boy bir adet patates yeterli arkadaşlar. Şimdi bunları üzerine biraz su koyup güzelce haşlayacağım. Patateslerimizi haşladık, kasemizin içine aldık süzüp, soğuttuk. Sıcak olmaması önemli. Şimdi biraz tuz koyuyorum içine. Zevkinize göre az tuzlu seviyorsanız az, çok seviyorsanız çok. Biraz da karabiber çekiyorum. Bu tip şeylere çekme karabiber koyarsanız daha güzel bir koku ve lezzet veriyor. Kendini daha iyi hissettiriyor. Bir de benim biraz muskatım var. Her zaman diyorum ya, püreye, beşamel sosa, patatesli şeylere çok yakışıyor. Size de tavsiye ederim. Aktarlardan temin edebilirsiniz. Hemen şöyle 3-4 kere gel git şeklinde biraz kokusunu ve tadını versin. Ve şimdi bu patateslerimizi güzelce çatal yardımıyla iri iri eziyoruz. Çok önemli değil fazla büyük ya da ufak olması. Sadece hafif ezilmiş olacak, o kadar. Evet, patateslerimizi güzelce ezdik. Çok püre gibi olmaya gerek yok. Hafif ezilsin yeterli. Aynı zamanda da tuzuyla, karabiberiyle ve muskatıyla da güzelce karışmış oldu. Şimdi hamurumuzu dinlendirmiştik. Onunla kalan işlemlerimize devam edelim. Hamurumuz güzel bir şekilde kabardı, görüyorsunuz. Tam istediğimiz gibi, çok güzel. Önce biraz havasını alıyorum. Şimdi biraz elime yağ almak istiyorum. Çünkü bu cıvık bir hamur. Yağla toparlayacağım. Siz de bu aşamada yağ yardımı alın mutlaka. Çünkü toparlayamazsınız. Sakın un eklemeyin, sertleştirmeyin. Böyle olmasını arzu ediyoruz. Ama önce ben bunu çıkarmadan evvel biraz daha açacağım zemini yağlıyorum. Bu da önemli. Bunu da es geçmeyin. Evet. Biraz elimizi, biraz zeminimizi yağlıyoruz. Ve şimdi hamurumu bu zeminime çıkarttım. Güzelce biraz daha yoğuruyoruz ve elimizle açacağız. Bir parça 15-20 gram kadar tereyağım var. Oda sıcaklığında beklemiş, yumuşamış. Yumuşak olması önemli. Şimdi bu tereyağı ile beraber ben bu hamuru böyle güzelce açacağım. Tereyağı yedire yedire. Hamurumu güzelce açtım. Açma gibi yağla beraber. Ellerim çok yağlandı. Lütfen kusuruma bakmayın. Ama çok da güzel yıkamıştım. Şimdi patatesimizi ve kaşar peynirimizi güzelce açtığımız bu hamurun üzerine döküyoruz. Bu kadar kolay işte. Çok basit.
Şimdi hamurumuzu büzüştürerek toparlıyoruz. Büzüyoruz. Bu hamur çok güzel büzülür. Hiç çekinmeyin. Büzdük. Kapattık. Şimdi ters çeviriyoruz. Tekrar biraz açıyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Ne kadar kolay ve ne kadar güzel görüyor musunuz? Size harika bir börek ekmek. Çok da lezzetli oluyor. Çok da yemesi keyifli oluyor. Şimdi tavama alacağım. Evet, bir teflon tepsi tavama ekmeğimi aldım. Şimdi orta ateşte, çok yüksek değil ama çok da kısık olmayacak, arkalı önlü güzelce pişireceğiz ekmeğimizi. Evet, ekmeğimiz yavaş yavaş çok güzel bir şekilde pişiyor arkadaşlar. Sürekli döndürüyorum ve kontrol ediyorum. Arzu ederseniz tabii fırına da koyabilirsiniz. Ama ben bu şekilde yapmayı daha kolay görüyorum. Ama dediğim gibi sürekli kontrollü olarak birazdan mesela çevireceğim ekmeğimi ben. Tersini çevirip bu yönünü pişirmeye devam edeceğim. Evet, tersini çevirdim. Bir başka tepsiyi koyup alt üst ettim. Şimdi üzerine biraz sıvı yağ sürüyorum. Çok güzel bir şekilde pişmiş, nar gibi kızarmış. Alt tarafını da aynı şekilde pişireceğim bir 5-10 dakika kadar. Ekmeğim hazır. Nefis patatesli kaşarlı ekmeğimiz hazır oldu. Çok güzel görünüyor gerçekten. Sanki bir börek gibi, su böreği gibi. Harika da kokuyor. Burada olmalısınız, bu kokuyu duymalısınız. Çok güzel kokuyor. İçinde patates, kaşar. Çok lezzetli görünüyor. Bir de keserek size dokusunu göstermek istiyorum. Daha henüz çıkarttım. Biraz sıcak ve dolayısıyla elim yanıyor. Kusura bakmayın, yavaş yavaş keseceğim. Gerçekten çok güzel oldu. Çok da pratik kahvaltılarınızda. Biz mesela şu an bunu akşam yemeği olarak yiyeceğiz. Akşam yemeklerinizde misafir geldiğinde bir çayla, ayranla çok yakışacak, çok pratik ve güzel bir ekmek, yemek ne derseniz. Ama siz soğuması için zaman tanıyın. Benim gibi elinizi yakmayın. Ben şu an size göstereyim diye ciddi anlamda sıkıntı çekiyorum. Sıcak çünkü. Çok da büyük yaptım çünkü ben. Büyük olunca da çok güzel oldu. Kaşarlar akıyor. Tutamıyorum arkadaşlar. O kadar sıcak ki tutma imkanım yok yani. Nihayet kesebildim arkadaşlar. Size şöyle dokusunu da göstermek istiyorum. Harika. Patates, kaşar, altı, üstü. Çok güzel bir ekmek oldu ama biz ekmek diyoruz. Aslında resmen dokusu börek oldu. Umarım siz de bu tarifi evinizde denersiniz ve beni de sevgiyle anarsınız. Umarım size beğendirmişimdir. Sevdiklerinizi mutlu edersiniz. Bir sonraki güzel tarifimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Ama videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifimin önce size bildirilmesini istiyorsanız lütfen bildirim zilini açın. Hoşça kalın.